Feride benim ilk evladım, ilk göz ağrım. El bebek gül bebek yetiştirdik onu. O da bize layık olmak için elinden geleni yaptı. Bizi hiç üzmedi. Attığı her adım bizi onurlandırdı. Ömrümde uğruna kanımı akıtabileceğim tek insan kızım. Benim kızım çok değerli Mahir Kara. Harikulade bir hayatı var. Vardı. Ta ki sen hayatına girene kadar. Yalanla dolanla girdin kızımın hayatına. Baban için kullandın onu. İstifade ettin. Artık dolandırıcılık sabıkan var. Bir hakimenin yanında bir dolandırıcı. Cümle içinde bile yan yana gelmesi nahoş. Kızım saf, temiz. O senin aşkına inanabilir ama ben inanmıyorum. Mehmet Sayın Bey. Dedikleriniz doğru. Niyetim önce tamamen babamdı. Ama amacım asla Feride'yi tesir altına almak değil. Ona gerçekleri göstermekti. Kime göre gerçek? Sana göre. Benim babam suçsuz. Nasıl sizin uğruna kanınızı akıtacağınız bir kızınız varsa, benim de babam var. Baban için kızımı olmayan bir aşka inandırdın. Ondan istifade ettin. Asla. Benim Feride'ye hissettiğim her duygu gerçek. Onu kan akıtacak kadar değil, uğruna ölecek kadar seviyorum. Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı Sinan Bey? Hayır Sayın Savcım. Hadiseye bütün ayrıntılarıyla aktardım. Artık bundan sonrası sizin vazifeniz. Hiç endişen olmasın. Siz ifadenizi imzalayın. Şikayet dilekçeniz işlem sırasına girsin. Gereğini en kısa zamanda yapacağım. Sinan, biraz dışarı gelir misin lütfen? Hayırdır Feride? Bir husus hakkında seninle konuşmak istiyorum da. Tabii. Müsaadenle ifademi imzalayayım. Sonra dilediğin gibi konuşalım. Olmaz. Yani şimdi konuşmamız gerek. Rica ediyorum. İnanın bana, bu anlattıklarımdan ben de icap duyuyorum. Ben nikah şahidi olarak geldim evinize. Babanız bizzat davet ettiler. O da mı yalandı? Melih Bey, madem ta Ankara'ya kadar çıkıp geldiniz, böyle ortaya bir mevzu atıp geri çekilemezsiniz. Ne biliyorsanız en başından anlatın bana. Babanızın bu hadiselerden ne kadar haberi var? Ailemin hiçbir şeyden haberi yok. Zaten babam da duyunca yıkılacak. Çünkü o da Feride ile Sinan'ın gerçekten nişanlı olduğunu zannediyor. Lakin her şey bir oyun. Her ikisinin gönüllü olarak devam ettirdiği bir piyes. Neticede bu sebeple nikah da olmadı. Ne yani? Feride Hanım'ın hastalanması da mı yalandı? Numara mıydı? Bildiklerim bu kadar. Feride herkese yalan söylüyor. Mahir Kara'yla gönül ilişkileri devam ediyor. Anlatacaklarımın hepsi bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Ablamı bu dosyadan alacak mısınız? Beraat bozulacak mı? Oldu mu şimdi? İnandın mı? Bilmem. Bir daha öp. Daha da inanayım. Ama oldu mu şimdi sultanım? Bir parmak bal çalıp böyle kaçmak olur mu?
kadar bekledim biliyor musun? Ha? Ne kadar çok arzu ettim. Kendi isteğinle kollarımla olmanı ne kadar çok istedim sen biliyor musun? Dur Necdet. Böyle salonda. Ben salonda mıyım, yerde miyim, gökte miyim? Onu bile bilmiyorum ki. Kollarımdasın ya, bana yeter. Necdet. Abla. İfademi imzalasaydım da öyle konuşsaydık. Nedir bu kadar acil olan? Sen ne yaptığını sanıyorsun Sinan? Hı? Mahir'den şikayetçi olmak da neyin nesi? Demek mesele bu. Evet bu. Çok rica ediyorum. Şimdi savcının yanına geri dön ve şikayetini geri al. Neden? Niye bunu yapayım? Adam iş yerime gelip bana saldırdı. Ben de kendimi koruma hakkımı kullanarak görevlilere durumu bildiriyorum. Yoksa onun gibi eşkıyalık yapmamı mı tercih ederdin? Tamam. Haklısın. Ama sen onun neden böyle davrandığını çok iyi biliyorsun. Hiçbir sebep bu saldırıyı haklı kılmaz Feride. Belki öyle. Ama sen de Mahir'in damarına bastın. Onu da beni de kandırdın. Sevgi bu. İnsan yüreğine söz geçiremiyormuş. Bu hususu belki seninle konuşabilirim. Ama hissettiğim duygular yüzünden kimseye, hiç kimseye hesap da vermem, özür de dilemem. Sinan, çok rica ediyorum. Tamam, yaptığının doğru olmadığını kabul ediyorum Mahir'in. Ama sen de bizim onunla neler yaşadığımızı çok iyi biliyorsun. Onun neden sinirlendiğini anlıyorsun. O yüzden yapma lütfen. Git ve şikayetini geri al. Bu afilli lafların genç kızların kalbini çarptırabilir ama bana sökmez delikanlı. Ayrıca bu aşkın gerçek olsa da kabul etmiyorum. Seni ailemize münasip görmüyorum. Babası olarak buna hakkım var. Seni ailemize kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Bırak Feride eski hayatına geri dönsün. Onurlu, gururlu bir hayat yaşasın. Eskisi gibi kimseyi kayırmasın. O itibarlı kızdan kendin gibi bir yalancı yaratmak üzeresin. Farkında değil misin? Kızım Yargıtay'a bile oyun oynayan kör bir insan haline geldi. Saygınlığını yitirdi. İşini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze. Gazetelere afişe oldu. Neden? Hep senin yüzünden. Diyelim ki bütün bunlar böyle olmadı. Feride ile sokakta rastlaştınız. Söyle bana Mahir Kara. Baban eski bir suçlu, kardeşim bir polisi öldürmeye teşebbüsten içeride, kız kardeşim kaçakçılık yapan bir adamla evli. Küçük mahallenin küçücük kunduracı ailesi. Sen kendini koskoca bir bakanın hakime kızına layık görüyor musun? Sevda'nın hesap bilir bir yanı olsaydı adı Sevda olmazdı. İsminden önce konan sıfatlara göre görmem ben karşımdakini. Yüreğiyle görürüm. Kabul etmek gerekirse bir cengaver tarafın var. Gözlerinden cesaret fışkırıyor. Ama bu daha da ürkütücü. Çünkü korkusuz adamların yarın ne yapacağı hiç belli olmaz. Benim karşımda diklendiğin gibi herkesin karşısında diklenirsen, herkes benim gibi kanun adamı değil, efendi değil. Aranızdaki husumet taşarsa
Ya sen ölürsün ya da karşındakini öldürürsün. O zaman Feride ya dul kalır ya da kocası ömür boyu hapse mahkum bir kadın. Bu mu kızıma vaat ettiğin hayat? Bir bak Mahir. Feride'nin hayatına, bir de kendi hayatına. Oturduğunuz semtler bile bu işin olmazlığına delalet. Benim kızımın oje parasına yetmez senin kazancın. Benim kızımın itibarının 1/10 etmez senin adın. Zorlamanın alemi yok. Cesaret bazen seçtiklerin değil, vazgeçtiklerindir. Kızımdan uzak dur. Yanına bile yaklaşma. İyi misiniz efendim? Oturmak ister misiniz? Sırrın ortaya çıkarsa olacak zelzeleyi bir düşün cancağızım. Senelerdir üstünü kapadığın yalanın ortaya çıkacak. Üstelik itibarında 5 paralık olacak. Lakin derhal Yargıtay'a gidersen, Feride'yi ihbar edersen, Mahir'le olan münasebetini anlatırsan, sana söz veriyorum, o karanlık sır gömülü olduğu yerde kalacak. Sakın. Sakın Turgut Savcı. Sakın benden böyle bir şey bekleme. Ben böyle bir şey yapmam. Ablama ihanet etmem. Anladın mı? Hı? Anladın mı lan? Ablamın nefretini kazanmaktansa ölürüm daha iyi. Ya asıl hakikati öğrendiğinde senden nefret eder. Etmez mi? Hem sadece ablan değil, kızın. Kızın bu korkunç hakikatle nasıl yaşayacak? Peki babam? Ha? Onun bu durumdan haberi var mı? Babaların her zaman her şeyden haberi olmaz. Bilirsin. Misal. Senin babanı suçlayan, onu ihbar eden ifadenden haberi olmadığı gibi. Ben yapmadım. Her şeyi babam, Mehmet Saim Şadoğlu yaptı. Her şeyi o ayarladı. Pişmanım. İfadenize eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? Melih Şadoğlu şimdi çıktı. Evet. İfadesi elimde Turgut Savcım. Şimdi ben bunu alayım. Saklayayım diyorum. Ki hiçbir şey ortaya çıkmasın. Kimse de üzülmesin. Neticede sen seni kurtarmak isteyen babanı ihbar etmişsin ya. Yazık. Adamcağız bir de senin yüzünden mi kalp krizi geçirsin? Sen rahat ol. Ben her şeyi ayarladım.
Uçak biletin hazır. Sabah bineceksin, hop ineceksin. Ankara'ya iner inmez seni bir özel şoför alacak. Yargıtay'a götürecek. Bitti. Bu kadar kolay mı? Kolay tabii cancağızım, kolay kolay. Bak. Hakim bana inanmaz. Kendi gözleriyle gördü ablamın nişanlısını. O da nikaha geldi. O da oradaydı. O adam bana inanmaz. İnanır, inanır, inanır. Merak etme sen. Tek yapman gereken Feride ile Mahir'in hala gizli aşk yaşadıklarını hakime anlatmak. Bir de bunu ispat edecek fotoğrafı dosyayla birlikte hakime sunmak. Sonra her şey olması gerektiği gibi olacak. Kimse zarar görmeyecek. Ulan sen... Ulan sen ne biçim adamsın be? He? İnsan mısın sen be? He? Sen insanlıktan şu kadar olsun nasiplenmedin mi? Sen... Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Sakin ol Melihciğim, sakin ol. Sinirlenme. Niye sinirleniyorsun? Sil şu yüzündeki öfke ifadesini. Hiç yakışıyor mu sana? Ha, bu arada bazı şeyler gizli kalır delikanlı. Ben kızım karşımda ezilip üzülmesin diye yaptığı hatayı yüzüne vurmadım. Alakanızı bildiğim halde söylemedim. O da zaten hata olduğunu düşünmese, kendine yakıştırsa göğsünü gere gere dikilirdi karşıma, söylerdi bana. Şimdi bu muhabbetimizi ortaya dökersen ben de kartlarımı daha açık oynarım. Neticede üzülen Feride olur. Bırakın aldığınız yere. Mahir Bey buyurun bırakalım. Çekin önümden. Çok inatçısın Mahir Kara. Çok. Zaten bütün gözler Mahir'in üzerinde. Bir de şimdi bu şikayet olursa... Anlıyorum. Tamam. Şimdi savcının yanına gidip dilekçemi alıp imzalamadan yırtıp atacağım. Gerçekten mi? Yapacak mısın bunu? Lakin bu hususu babana nasıl açıklayacağım? Kim yaptı, niye yaptı diye sormayacak mı bana? Mahir olduğunu düşünmez ki, buna ihtimal bile vermez. Doğru. O adamın senin hayatından temelli çıktığını zannediyor değil mi? Oysa hakikati bilse... Asla bilmemeli. Sinan, ben tabii ki senden böyle bir şey isteyemem. Ama eğer babam Mahir'le görüştüğümü bilirse... Anlıyorum. Pekala. Bu da aramızda kalacak. Emin misin? Bu sırrı saklayacak mısın? Madem sen böyle istiyorsun, seni mutlu edecek şey bu. O zaman ben de gereğini yapacağım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim.
Gir. Beni istemişsiniz Hakim Bey. Gel Suna. Kapıyı da kapat. Buyurun. Otur. Çok enteresan bir gelişme oldu. Biliyorsun geçen gün İstanbul'a gittim. Bir nikah merasimi için. Evet Hakim Bey. Feride Şadoğlu'nun nikahıydı yanılmıyorsam. Gelin hanım aniden rahatsızlanınca nikah ertelendi sanmıştım. Lakin hadise sandığımdan daha çetrefelliymiş. Öyle mi? Feride hanımın kardeşi ziyaretime geldi. Yanında da bir takım fotoğraflar getirmiş. Mahir Kara değil mi bu zat? Yani gazeteleri iyi takip ederim de. Melih Bey'in iddiasına göre Feride'nin Mahir Kara ile ilişkisi gizliden gizliye sürüyormuş. Bunu da size Feride Hanım'ın kardeşi söyledi öyle mi? İnsan bile isteye kardeşine bu kötülüğü neden yapar? Zira bu ilişkiyi öğrenmem Feride'nin mesleğinin tehlikeye girmesi demek. Neden durduk yere kardeşinin başını yakıyor anlamış değilim. Benim de aklım almadı Hakim Bey. Hele de iki kardeş arasında bir husumet yoksa böyle davranması daha da tuhaf. Bu iş hiç hoşuma gitmedi Suna. Eşeledikçe altından kötü kokular çıkacak hissiyatındayım. O yüzden bu hususu dip köşe araştırmak niyetindeyim. Şimdi senin Feride Şadoğlu'nun kalemine atanmanı sağlayacağım. Çalışkanlığınla gözünü gireceğinden eminim. Ancak önemli olan itimadını kazanman. Senden yana bir kuşku duymasın ki seninle arkadaşlık etsin. Sen de bu sayede Mahir Kara'yla durumu nedir ayrıntılarıyla öğren. Bana da an be an rapor geç. Nasıl isterseniz efendim. Bakalım Melih Efendi mi doğru söylüyor yoksa Hakime Hanım mı? Biraz yavaş ya lan yavaş öleceksin şimdi. Doydun inşallah. Allah ziyade etsin abi. Bir an acaba yiyerek mi ölmeyi düşünüyor dedim ama benden kurtulmak öyle kolay değil Bülent kardeş. Estağfurullah abi. Yani ben bundan sonra senin tabancanın. Burada vurayım abi. Ha şöyle. Gerçi şimdilik yıkılıp dökülecek bir iş yok. Daha çok hafiyelik edeceksin. Senin kayınço şerefsiz çıktı biliyorsun. Emanete hıyanet etti. Onun temizlemek eniştesi olarak da sana düştü. Ben ne yapabilirim ki abi? O Nilay karısını sakladıkları delikten bulup bana getireceksin. Getiririm getirmesine de. Senin onca adamının yapamadığını ben nasıl yapayım ki abi? Mahir'in gözetiminde olduğundan şüpheleniyorum. Mahir kimi nereye saklar sen bilirsin Zahir. Ben bir bakıp geleyim o zaman abi. Bunun kıçına birini takın. Yardım ayağına dolansın ardın sıra. Nerede ne yapıyor haberimiz olsun. Zahmet etme sultanım. Yemeğe yetişemem. Gazinoda iş çok. Ama akşam elimden geldiği kadar erken geleceğim. Bak sen işine sıkıntı etmiş. Ne sıkıntısı sultanım. Benimkisi hasret. Gece olsun da ay gibi doğu diye bekleyeceğim. Buradan duyacak. Ayıp oldu zaten kıza. Karı koca arasında ayıp mı olur canım? Hem biraz o da anlayışlı olsun.
Yeni evliyiz neticede yani. Oo, sevgili kalem müdürüm. İyi günler Sayın Savcım. Gel cancağızım, gel otur, gel. Kahve çay ne içersin? Almayayım sağ olun. Anlat bakayım. Havadisler sende. Adliyede durumlar nasıl? Kazan kaynıyor. Koridorda herkes sizi konuşuyor. Sahi mi? Ne diyorlar? İyileştiğiniz halde mahkemeyi yanıltmak için rapor aldığınız fısıldanıyor. Yapma ya. Neyse. Duruşma epey müddet sonra olur. O zamana kadar dedikodusunu yapacakları başka bir mevzu bulurlar. Duruşmayı ertelemek pek mümkün olmayabilir. Doktorunuz için de soruşturma açacaklar, haberiniz olsun. Beni hangi hapishaneye tıkarlar acaba? Büyük bir ihtimalle Beykoz. Nihat, derhal o hapishaneye gidiyorsun. Benim içeri tıktırdığım kaç zat var. İsimleri, suçları neymiş öğrenip buraya geliyorsun. Tamam savcım. Hadi. İyi günler Ahmet Savcım. Buyurun hakim hanım. Turgut Akın dosyasının akıbetini soracaktım. Niçin hala dava görülmüyor? Neyi bekliyoruz? Doktorun vereceği rapor henüz gelmedi Feride Hanım. Onu bekliyoruz. Ne münasebetli Ahmet Bey. Ben gittim gördüm kendisini. Gayet iyiydi. Bu karşımızdaki zat adaleti yanıltmak için yalan beyanda bulundu. Yapmadığı hainlik kalmadı neredeyse ve biz nedense bu adamı mahkemeye bile çıkaramıyoruz. Siz hiç endişe etmeyin Feride Hanım. Bu konuyla bizzat alakadar oluyorum. Yakın zamanda size gelişmeleri aktaracağım. Lütfen. Gerekirse gidin doktoruyla görüşün. Ama en yakın zamanda karşıma getirin rica ediyorum. İyi mesailer. Size de. Ümit abi benim. Ümit abi biri gelecekti ifade vermeye. Daha doğrusu Mahir birini getirecekti. Gelmediler mi daha? Demek gelmediler. Peki tamam teşekkürler. Alo? Merhaba efendim Feride ben. Ah kızım nasılsın? Teşekkür ederim. Siz? Çok şükür kızım iyiyiz. Ben Mahir evde mi onu soracaktım. Nerede kızım? Sabahın kuşluk vakti çıktı. Hala bir gören eden yok. Anlıyorum peki. Eve gelince lütfen beni adliyeden aramasını söyler misiniz? Tabii kızım ne demek? Teşekkür ederim. İyi günler. Sana da kızım. Mahir. Kardeşim adamı enselemişsin. Sonra da olaylar çığırından çıkmış ha. Bir işim vardı. Eski bir dava. Neyse olan oldu. Velhasıl kaçtı işte. İyi tamam. Bizim çocuklar düşmüşler peşine. Bakmışlar kıyıdan seyirtiyor. Sen de meşgulsün. Bir bakalım yol nereye varıyor demişler. Nereye gitmiş öğrenmişler mi? Tarifi aldım. Gel.
Hayırdır? Ben sana haber uçurmadan buraya kadar teşrif ettiğine göre nahoş bir olay oldu. Mahir Kara beni buldu. Ne? Ne? Nasıl oldu bu? Bak benim hanımı bulmuş. Suat'ın adamıyım diye kandırmış onu. Pervin haber salınca buluşma yerine gittim. İçeri girer girmez dikildi karşıma. Kahretsin. Allah kahretsin. Beni dert edecektik. Kaçıp zor kurtuldum elinden. Mahir Kara'nın tuzağına nasıl düşersin? Ha? Seni bulmasına nasıl izin verirsin? Sana karşı çok mahcubum. Yaver, emret, iste. Başım üstüne. Boynum kıldan ince. Saklan. Ortalıkta görünme. Yok ol. Eğer yakalanırsam ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Evet. Biliyorsun değil mi Suat? Evet. Biliyorum. Sen büyüdün de okullu mu oldun ha? Bak hep pek iyi olacağım dedi, göreceksin. Nerede kaldı annenler? Geldim. Hepiniz mi gidiyorsunuz okul kaydına? Ne yapalım kızım, bir tanecik torunumuz var. Hadi bakalım. Songül'üm, Erdal abi gelecek. Adliyeye gideceğiz. Erken gelirse bir çay ikram ediver, tamam mı? Ablam hemen gelecekti. Tamam. Hadi. İyi sabahlar. Bizimkiler gitti Zehra. Ya bu telaş? Radyoyu açalım, bu saatte tango vardır. Tamam açalım ama önce masayı geri çekelim. Tamam. Şunu düzeltelim. Şimdi. Hadi. 1, 2, 3. Ağırmış. Evet. Hadi aç bakalım. Ay bu şarkıyı çok severim. Sana nereden gönül verdim? Ah keşke vermez olaydım. Seni nereden gördüm keşke görmez olaydım. Başlayalım mı? Başlayalım o zaman. Zaten geçen sefer yenseler de çok az vaktimiz var. Şimdi önce ben sana göstereyim. Sen beni birazcık izle. Görmez olaydım. Dünyada sevdiğim bir tek sen vardın. Şimdi birlikte. Evvelce ben değil. Evet. Sen yalvardın. Şimdi bana neden el gibisin? Tamam bu ciddi bir işte. Halbuki sen bana Tamam. nasıl Şimdi önce erkeğin yönlendirdiğini unutmuyorsun bu dansta. Ve sol ayağını öne atacaksın. Ben de sağ ayağımı geri atacağım. Sonra benim adımlarımı takip et. Tamam. Hadi 1, 2, 3. Pardon. Tamam sakin ol. Bir daha dur Şimdi. heyecanlandım. Hiç heyecanlanma. Çok yavaş. Sadece beni takip et tamam mı? Sol ayakla unutma. 1, 2, 3. Sol. böyle yaparsın? Dur hadi baştan. Baştan. 1, 2, 3. Sol. Sağ. Geri mi? 2, 3. Evet. Sol. gerçek. Evet. Oluyor mu? Şimdi bir daha. Başlıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çok güzel. Hadi. Sana nereden gönül ver? Mahir. Feride nasıl? İyi mi? Gördün mü hiç? Gördüm iyi.
olmuş peki nikah yarım kalınca? Bitti o nikah işleri. Feride çıkardı yüzüğü. Nişanda bozuldu. Vay be. Helal olsun. Harbi kız ha bu Feride. Bakan ne yapmış peki? Nikah böyle kalınca? Şimdi rezil oldum diye gün ışığına çıkamıyordur o. Bir sürü misafir vardı. Belediye başkanıydı, bakandı. Hepsi de ağır tayfa ha. Nereye gidiyoruz Yasin? İşte Suat'ı gördükleri yere, Yedikule. Alo. Merhaba, Feride Şadoğlu ben. Yasin komiser geldi mi acaba? Anlıyorum, peki. Teşekkür ederim. Geciktin. Kusura bakmayın arkadaşlar, pusulayı biraz geç getirdiler. Ben de anca gelebildim. Siz iyi misiniz diyeceğim ama iyiyim Necdet. Bu Mahir başı belaya girer de iki yanını göremez olursa daha da iyi olacağım. Arkadaş bu Mahir nasıl millete zarar bir adam ya? Etrafında canını sıkmadı bir kişi kalmadı. Demek ki bu adamın alaşağı edilme zamanı gelmişti geçiyor. Gereğini yap. Çek al bu Mahir'i. Herkesin keyfi yerine gelsin. Emriniz olur. İcabına bakarım. Yalnız elime sizden bir istirhamım olacak. Gazino işleri malum haliniz. Kaliteyi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar da kalantor müşteri toplarsınız. O zaman da cebiniz para görür. Hoş biz de bu gazino işine eşe dosta mekan olsun diye işletmiyoruz. Para kazanmam gerekiyor ki devranını döndürebileyim. Sadede gel. Bir kız var. Sesi billur gibi. Sade sesi de değil. Hem sanatıyla hem de edasıyla sahneyi dolduruyor. Ama kızın afişi olması şart. Tamam. Resmini gazeteye yolla. Magazin sayfasına tam boy bastırıp reklamını yaparım. Büyük adamsın. Ne oluyor lan? Ne işin var senin burada? Dinlenelim mi biraz? Olur. Annem kayısı kompostosu yapmıştı. İçelim mi? Hadi içelim. Hadi gel. Oğlumu görmeye geldim. Çekil önümden. Senin öyle bir hakkın artık yok Bülent. Sen kimsin? İşine bak sen. İlk seni aramadığı yer kalmadı. Çocuğun haleti rüyesini nasıl düzelteceğini bilemedi kızcağız. Şimdi mi aklına geldi olduğunu görmek? Geldik işte. Artık öyle istediğin zaman ben oğlumu görmeye geldim diyemez. Hakim sadece pazarları görmene izin verdi. Oğlunu alır, pazar günü gezdirirsin, akşam olmadan da getirirsin. İçeriye de adımını atamazsın. Ulan sen kimsin? Kimin evini kim almıyorsun? Ulan adamı dinden imandan çıkarma. Zaten yakındır. Hesaplaşacağız seninle. Senin gücün ancak tek başına olan kadınlara yeter. Hadi, ne duruyorsun? Erkeksen şimdi gör hesabını. Senin karşında İlknur yok Bülent. Ben varım. Ha, bir daha bu eve İlknur'a yaklaşayım deme. Mahir'e kardeşin el kaldırdığını söylerim.
Ayağını ona göre denk al. Neden dans öğrenmek istiyorsun? Hiç. Öylesine işte. Müziği de severim ben. Bu dans yapabilmek için bir kavalyen olması lazım ama. Sevdiğin birisi mi var? Ne güzel. Keşke ben de senin yaşlarında olsaydım. Senin gibi. Tertemiz. Neden böyle oldu Zehra? Yani sen iyi de bir kızsın. Niçin böyle bir hayata mahkum oldun? O evi diyorum. Nasıl düştün oraya? Sen biliyor musun? Hepiniz mi biliyorsunuz yoksa? Zehra! Zehra! Zehra seni utandırmak için söylemedim. Gerçekten. Bizimkilerin dediği adres burası. Buraya mı gelmiş? Evet, içeri girmiş. Kapatmış. Görüşürüz Selma. Hayırlı işler. Komşuna bakmıştım. Bugün erken kapattı. Hayırdır? Sahibi kim? Dilek abla. Suat peki yakını mı? Suat. Dilek Hanım'ın Suat diye bir yakını yok mu? Yok abi. Bilmiyorum yani. Peki sağ olasın. Hayırlı işler. Belki takip edildiğini anlayınca müşteri gibi daldı içeri. Bir adamın müşteri gibi gireceği bir dükkan değil burası. Haklısın. Neden böyle yerde oturuyorsun? Sıcacık yatağınızı, haşınızı, bu tertemiz yuvanızı hak etmiyorum ben. Ayranla kirletiyorum sizleri. Hadi gel. Böyle konuşma. Hem herkes şanslı olmuyor ki bu hayatta. Kader herkes aynı gülmüyor ki. Belki benim de başımda anam babam olmasa ben de savrulacaktım yaprak gibi oradan oraya. Kim bilir? Sen ailem yok demiştin. Senin de başına sokacak bir yuvan,
güvenecek bir ailen olsaydı eminim bu hayatı seçmezdin. Artık Orhan abim var. Hapisten çıkınca seni sarıp sarmalayacak. Senin de bir ailen olacak. İnşallah. Tek duam, tek isteğim bu zaten. Sevdamızı yaşamamıza izin verirler inşallah. Neden olmasın? Neden sen de mutlu olamıyorsun ki? Eyvallah. Sağ ol abi. Mapushaneyi bir bu senin çayın için özlüyorum kibarım. İstediğin vakit çık gel demlerim Dalyan. Ustam. Biliyorum Azmi abi de yok ama. Sen yine çok oldun demezsen benim bir fakülteye gitmem gerekiyormuş. Bir sürü evrak istediler yine kayıt için. Onları teslim etmem gerek. Ya ustam daha şimdiden zormuş bu hukuk fakültesine girmek. Git evladım. Mektepten mühimi yok. Hadi. Sağ olasın ustam. Osman. Hayır vermemiş. Verdi ustam. Al şunu al ya. Sağ ol var ustam. İyi çıktı bu delikanlı ha. Hiç Necdet'in kardeşi demezsin. Sorma. Çok da kanaatkar. Derdi tasası okumak. Yemesini hiç harcamıyor. Geceleri de burada soğukta gıkı çıkmadan yatıyor. Allah'ın işte bir kader size bir gariban anlayacaksın Dalyan. Kaderi yüzüne gülmüş kibarım. Mahir'le sizinle karşılaşmış. Eminim elinden tutar okutursunuz. Kendi evladınız gibi. Ah, bana da yapacağım bir şey düşerse emrine olur. Estağfurullah Dalyan. Ricamız olur ancak. Kolay gelsin. Müsait misiniz? Tabii tabii. Ne demek müsait misiniz? Buyurun. Ben de kalkıyordum zaten. Çayını bitirseydin? Gecikmeyeyim. Hanım beni bekler hastanede. Ayağına sağlık. Hoşça Yenge kal. şifalar. Sağ ol. Ben Mahir'i arıyorum da. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Vallahi bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Yok endişe etmeyin. Ben kalkayım o zaman hiç meşgul etmeyeyim sizi. Nereye Feride Hanım? Çayımı içmeden olmaz. Az önce Dalyan söyledi. Sırf çayımı özlemiş onun için geldi buraya. Kendim demliyorum karanfilli. İki çift taraf ederiz. Ha? Peki. Mahir. Kadın zaten senin Suat'ın arkadaşı olmadığını anlamıştır. Bir soralım en azından aklımda kalmasın Yasin. Tamam tamam. Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Pervin yengeye bakmıştık. Suat'ın karısı. Gelmedi bugün. Haber de vermedi. İşten kovulacak. Şef söyleniyordu sabahleyin. Hayırlısı dayı. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi gidelim. Gökçüm hoş geldin. Hayırlı haberler getirdin inşallah. Melih Bey'le ilgili güzel gelişmeler var. Hakim sonuna kadar dinlemiş. Şahane. Bir de Feride'nin beraat kararı ivedilikle bozulsa daha da şahane olacak. Benim duruşmam yapılmadan Nazif Kara'nın kaleminin kırılması lazım. Ama bu dediğiniz pek mümkün görünmüyor.
O niye cancağızım? Baksanıza sayın savcım. Tamamen iyileştiniz, turp gibisiniz. Savcılıkta dava açmak için daha fazla beklemeyecektir. Gerçekten çok güzelmiş. Ellerinize sağlık. Şifa olsun güzel kızım. Sen pek iyi değilsin galiba. Hı? Belli aklın başka bir yerde. Bir dert bir tasa varsa bölüşelim. Bırak ben de elimden geleni yapayım. Sen de benim bir evladımsın artık. Sağ olun. Ha. Mahir neredesin sen? Çok merak ettim. İyiyim. Hayırdır, senin adliyede olman gerekmiyor muydu? Biraz konuşabilir miyiz seninle? Gençler siz rahatsız olmayın, ben eve geçeyim. Yok, siz hiç rahatsız olmayın. Biz çıkar konuşuruz değil mi Mahir? Baba, dükkanı ben kapatacaktım ama. Biz o kadar kocamadık Mahir Usta, hallederiz. Estağfurullah. Ömrümde içtiğim en güzel çaydı. Tekrar ellerinize sağlık. Yolun her düştüğünde beklerim güzel kızım. Güle güle. Hoşçakalın. Neredesin sen Mahir? İşlerim vardı. Nasılsın? Eyvallah kardeşim. Uğrarım fırında sonra. İyi günler Hakim Hanım. Size de. Mahir, ben mi aklımı yitirdim yoksa sen mi? Biz seninle dün böyle mi konuştuk? Suat'a gidecektin, hatta adliyeye getirecektin. Hayır, bir haber verme lütfunda da bulunmuyorsun. Meraktan öldüreceksin galiba sen beni. Elimden kaçtı. Bir dakika, nasıl? Sen Suat'ı kaçırdın. Mümkün mü bu? Doğru mu duydum? Evet Feride. Mahir, nasıl oldu peki? Ben seni tanımıyor muyum? Sen canını verirsin, bırakmazsın yine de o adamı. Nasıl oldu da kaçtı Suat? Dalgınlığıma geldi Feride. Ben de insanım. Bizim burada oturup konuşabileceğimiz bir yer var mı? Feride, kendin demiyor muydun? İnsanların içinde yan yana olmayalım. Dava için tehlikeli olur diye. Sonra uygun bir vakitte konuşuruz. Tamam mı? Şu parkta oturup konuşalım mı? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ne oldu? Girdin mi Mahirlerin eve? Nilay orada mıymış? Girdim abi. Bilmiyorum abi. Ne diyorsun lan sen? Var mı yok mu? Girmedin mi yoksa lan? Yok abi. Gitmez olur muyum? Gittim tabii. Lakin evde yoklarmış abi. Lan oğlum, kaç senelik mahallen, konu komşuyu tanımıyor musun? Sormadın mı kimseye nerede bunlar diye? Sordum abi. Sordum. Onlar da bilmiyormuş. Yani bizimkiler bugün bir yere gitmişler abi. Yarın döneceklermiş. Öyle dediler abi. Senin yapacağın işi ben Bülent. Git gözüme de gözükme lan bir daha. Seninle işim bitti. Yeteneksiz, kabiliyetsiz. Abi. İyiyim, bana bir gün daha ver abi. İstemez Bülent, ben kendim bulurum. Abi bak, eğer bu kız Mahir'in yanındaysa onu benim dışımda kimse bulamaz abi. Lan hayırdır, bir meziyetin vardı da biz mi göremedik? Yemeğimi yedin, suyumu içtin, bir iş verdik. Elin boş yaş döndün Bülent. Neyine güvenip de bir gün daha istiyorsun? Abi Mahir mahalleliyi tembihlemiştir. Kimse Mahir'in koruduğu bir kızı ele vermek istemez abi. Bak, eğer bu kız Mahir'in yanındaysa onu benden başka kimse bulamaz. Bana bir gün daha mühlet ver abi. Söz, onu bulup getireceğim. Söz. Mahir, gözlerime bakar mısın? Ne oluyor? Neden uzaklaştın? Böyle sessizleştin birden. Gözlerini kaçırıyorsun benden. Korkuyorum. Ne oluyor Mahir? Yok bir şey Feride.
Sen sadece kızgın olduğunda Feride dersin, böyle bakarsın. Ne oldu? Sana kızmadım Sevdam. Benim tek derdim kahpe kaderimizle. Sinan, bu yüzden kızgınsın bana değil mi? Mahir, inan ben senden başka hiç kimseye umut vermedim. Senden başka hiç kimse döndürmedi başımı. Ben kimseyle böyle olmadım gerçekten. Biliyorum. Biliyorum ahu gözlüm. Senden yana hiç şüphem yok. Olmadı. Olmaz. Sen benim öbür yarımsın. Gözlerinde kaybolduğum kadınımsın. Kendimden çok güvendiğimsin. Biliyorum. Dünden beri ne değişti o zaman? Dünya durduğu müddetçe sen benimsin. Ben de seninim. Sinan'mış, Turgut'muş, tırıvırı onlar. Kale almam, yalan sayarım. Sakın sana gönül koyuyorum sanma. Benim ikimizden yana kaygım yok. Ne o zaman Mahir? Ne olur beni çaresiz bırakma. Sorun ne o zaman? Bu vakte kadar hep başımıza kötü şeyler geldi. Güzellikler bir göz kırpışı kadar anlık oldu. Biz onlara alışamadan terk ettiler bizi. Ama andım namusumdur Feride. Sen benden yüzünü çevirmedikçe senden vazgeçmem. Ama bir gün gelir, sen sınanır, seçim yapmak zorunda kalırsın. Kin gütmem. Sana ah etmem Feride. Neden bunları söylüyorsun şimdi? Haklısın. Boş ver. Duymayalım, düşünmeyelim. İkimiz de hayattayız. Yan yanayız. Kalplerimiz birbirimiz için atıyor. Onun için şükredelim. Kimsenin dokunamadığı sevdayı biz avuçlarımızın içinde tutuyoruz. Ben kalbimi ellerine teslim ettim. Sen kaderini kaderime. Aramızda dağlar var. İmkansızlıklar diz boyu. Aşamayacağımız dağların yamacındayız. Ama gözlerin gözlerime değiyor ya. Unutalım yarını. Şimdi esir edelim umutlarımızı. Hoş geldin Sayın Bakanım. Hoş buldum. Feride Hanım duruşmada mı? Hayır efendim, hakim hanım dışarıdalar. Öyle mi? Bir dava ile ilgili çıktı herhalde. Bir malumatım yok ne yazık ki. Siz buyurun isterseniz, hakim hanım dönerler nasılsa. Pekala. Bekleyelim bakalım Feride Hanım'ı. Size ne ikram eder efendim? Bir sade kahve lütfen. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Mahir. Bugün bir başkasın sen. Üzülüyorum. Mahir. Ben sana mecburum derken sadece bir dizeden dem vurmuyordum. Biliyorsun değil mi? Sen nereden geldin benim hayatıma? Ansızın.
Ömrümün mucizesi nasıl oldun Feride? Beni uzağına atma. Çok şey mi istiyorum, nankörlük mü ediyorum bilmiyorum. Ama hep böyle bak bana. Bu Mahir ol. Yabancıymışsın gibi durma. Suat'ı ne yapacağız? Bulacağım. Merak etme. Hadi dikkatli kullan. Yolun açık olsun. Feride ne yapıyorsun? Kendin demiyor muydun insanların içinde yan yana olmayalım diye? Dünya dursun, zaman akmasın umurumda değil. Şu anda senden benden başka hiçbir şey umurumda değil Mahir. Söylediklerini duydum. Ama bir şey olmuş. Bakışlarını benden çevirmene sebep bir şey olmuş. Ben seni ne kadar inandırmaya çalışsam da başaramam biliyorum. Bana güvenini yitirdin. O gece... O saçma merasim... Nikah... Bildiğimi sanıyorsun. Bilerek gittiğimi sanıyorsun Sinan'a. Ama inan değil. Sinan ya da bir başkası. Senin deyiminle tırıvırı. Asıl benim hayatımın en büyük mucizesi sensin Mahir. Ömrüm boyunca yanında yürümek tek düşüm. Aklından, kalbinden neler geçer ben bilemem tabii. Tesir de edemem. Ama yalvarırım. Sana seni seviyorum dediğimde inan bana. Doğruyu söylüyorum. Baba? Feride mesai saati içinde neredesin kızım? Senin huyun değildir. Adliyeden ayrılmazsın. Nedir bu kadar mühim olan? Baba sakin ol. Duruşmam yoktu. Ben de bir arkadaşımla görüştüm. Kim bu arkadaşın? Benim tanıdığım biri mi? Yok tanıdığını sanmıyorum. Madem ahbaplarını ayıracak vaktin var, şu yaşlı babana da bir balık ısmarlarsın artık. Baş başa lak lak etmeyi özledim seninle. Ben de çok isterim baba. Hem de konuşuruz biraz. Öyleyse buyurun Hakim Hanım. Yazıyor, yazıyor. Yüzmede 4 Türkiye rekoru kırıldığı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Yüzmede 4 Türkiye rekoru kırıldığı yazıyor. Yazıyor. En son mezuniyetinde gelmiştik değil mi böyle baş başa? Yok. Hakimliğim onandığında gelmiştik. Evet, doğru söylüyoruz. Nasıl da unutmuşum. Hatta annenle Melih de vardı. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Annen latife etmişti.
Ağzınız kulaklarınıza varıyor Bakan Bey. Tam bir hakime babası oldunuz demişti. Haklıydı annen. Dünyada kaç babaya nasip olurmuş Şeref. Doğduğundan beri bize hiç eziyet çektirmedin. Ne zaman, nerede, ne yapman gerektiğini her zaman bildin. Hayıflanırdı annen. Ne uslu çocuk. Bir kere bile yapma etme demedim derdi. Ben de ona isteme derdim. Aşk olsun Kerime Hanım. Daha ne istiyorsun? Gül gibi kızımız var derdim. Ama şimdi anlıyorum. Sakin atın tekmesi pek olur derler. Çocukken bir kere bile çatışmadığımız seninle son vakitlerde Melih haylazıyla kavga ettiğimizden daha fazla çatışıyoruz. Bilmem farkında mısın? Bazen davranışlar cümlelerden daha çok haykırır kendini. Belki bana kızıyorsun. Sinan'la alakalı seni sıkıştırıyorum diye hiddetleniyorsun. Ama merak ediyorum güzel kızım. Sinan'ı bana getiren, nişanlanacağız diyen sen değil miydin? Ne oldu, ne değişti? Annen de ben de Sinan'la evleneceğiz dediğin zaman çok sevinmiştik. Sinan seni emanet edebileceğim yegane insan. Baba, dertleşeceğimizi sanıyordum ben. Eğer Sinan hakkında konuşacaksak lütfen kalkalım. Benim güzel kızım, bir tanem. İkimiz de senin mutluluğunu istiyoruz. Sen Sinan'la evlensen, senin mutluluğunun haricinde benim ne menfaatim olabilir? Senin canın bir yansa, benimki 1000 yanar. Seni dünyaya getirdik, bir hayat kurduk. Senin mutluluğunla alakalı hayal kurmaya hakkım yok mu benim? Söyle, babanın senin üzerinde hiç mi hakkı yok? Babacığım, üzerimdeki hakkınızı ömrüm boyunca ödeyemem. Eğer öyle olmasaydı, yıl dönümünüzde yaptığınız emrivaki tarafımdan hoş karşılanmazdı. Sen, annem, Melih, benim bu hayattaki en kıymetlilerimsiniz. Madem öyle kırma bizi. Tecrübelerimize itimat et. Senden tek istediğim mesut olabileceğim bir yuva kurman. Sinan'dan başka hiç kimse sana bunu vaat edemez. Genç, yakışıklı, gazete sahibi, toplumda yeri olan, vefakar, özü sözü bir, sana da gönülden bağlı bir genç Sinan. Daha ne arıyorsun Feride? Daha başkası var mı senin için? Okullu oluyor benim torunum ya. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Aç mısın? Yok annem, tokum. Madem toksun, akşam kahvelerimizi içerken yarenlik edelim biraz. Hay hay baba. Siz geçin o zaman sobanın başına. Ben de kahveleri getiririm. Bırak Safiye. Biz temiz hava alalım. Gel oğlum. Nasıl isterseniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızlarım, nazlarım, yıldızlarım. Kahve oldu mu bakayım? Olacak şimdi. Kısık ateşte yapacağım baba. Bahçedeyiz biz. Abim sana da yapayım mı? Olur canım. Songül, hava serinledi yavrum, paltolarımızı getiriver. Getireyim baba. Abi, böyle yüzünü yakından alayım mı? Tabii oğlum. Hatta biraz böyle yakına gel, yüzü böyle tabak gibi çıksın, anladın mı? Hatta bak ne yap biliyor musun? Perdeyi kapat, kırmızı perdeyi böyle sandalyeye oturt, tam vesikalık olsun yani. Lan şipşak, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Gazeteye çıkacak lan bu resim. Reklamın alasını yapacağız Yaprak Hanım. Yavrum sen de böyle yeni gelin gibi utana sıkıla durma orada. Mikrofonu eline al. Dekolteni aç, biraz rahatla yani. Hadi.
Abi. Abi yılan. Salı verilmiş. Her yere haber uçurmuş senin için. Allah Allah. Ne diye? Necdet bana yanlış yaptı. Nerede bulursanız alın getirin karşıma demiş. Biz gidelim o zaman. Tenekeden korksak trene binmeyiz. Öyle değil mi? Bu bahçeye belki 1000. çıkışım. Yahut daha fazla. Ama Yunan çoğunun kıymetini bilmemiş. İnsan kaybetmeden kıymetini bilmiyor elindeki değerin. Ellerine sağlık kızım. Afiyetler olsun. Seni bayağı bir merak etmiş. Bayağı bekledi. Bir ana babalık, bir sevdalık hep endişe halidir. Hep ürkersin. Ya başına bir şey gelirse diye. Ha benden, ha Feride'den bakışlarını kaçırıyorsan var demektir bir tasa. Öyle dipsiz bir kuyuya düştüm ki baba. El verseler aşağı çekerim. Aşağıda kalsam her gün gün ışığına çıkmak için çabalarım. Feride'nin babası. Karşısına aldı bugün beni. Biliyormuş meğer görüştüğümüzü. Feride'nin bizi korumak için o yüzüğü parmağına taktığını. Yakıştırmıyor seni kızın yanına değil mi? Bizi yan yana getirmemek için elinden geleni yapacak. Ben şimdi kalkıp bunları Feride'ye anlatsam... kızının karşısına çıkıp onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak. Bana bir seçim yap deseler. Senle sevdiğim arasında. Ben bu dünyada senden vazgeçmem baba. Etimden et koparsalar sana yüzümü dönmem. Yüzümü senden çevirdiğimde göreceğim tek yer kara toprak olur. Bak Mahir, herkesin anası, babası, atası kıymetlidir. O yüzden Mahir, onu seçim yapmaya mecbur bırakma oğlum. Bu gece de hoşuna gitmeyen laflar ettim zannımca. Yüzünü asmanın başka sebebi olamaz. Yok baba öyle düşünme. Benim için hayatta senden ve kardeşinden daha mühim hiç kimse yok. İkinizin de çok iyi bir hayatı olsun istedim. Ne yazık ki ikinizin de mutlu bir yuvası olduğunu göremedim. Hadi Melih'ten umudumu kestim. Bari sen boynumu bükme. Benim de annenin de damat olarak tek kabulümüz Sinan. Bunu böyle bil. Yolunu ona göre belirle Feride. Benim mutluluğumun sebebi Sinan değil baba. Boşuna umutlanmayın lütfen. Biz onunla evlenmeyeceğiz. Öyle mi? Öyleyse sana şu kadarını söyleyeyim. Bir kız babası olarak seni Sinan'dan başkasına vermem. Bir başkasına emanet etmem. Sen de bunu böyle bil. Nerede kaldı hesap? Uyuyor musunuz beyler?
Anne. Sen de hayat mı? Hoş geldin Melihciğim. Ararsın diye bekledim, aramadın. Haber iyi geçti mi? İyi. Ankara'daki mesaim bitti. Yüzün asık ama. Yorgunum. Babamla Feride yok mu? Baba kız Felek'ten bir gece çalacaklarmış. Biz de yapalım bir ara, ne dersin? Dışlandık bak, haberin olsun. Olur. Yaparız. Ben çok yorgunum. İyi geceler. İyi geceler. Yedi düvele haber salmışsın. Duyup da icabet etmemek olmaz dedim. İyi etmişsin. Desene gözlerinin içine baka baka kanını akıtacağım. Beni öldürünce için soğuyacak mı kardeşim? Lan beni satanı, sırtımdan bıçaklayanı yaşatır mıyım lan? Destur, destur. Önce bir işin aslını, aslarını öğren be kardeşim. Doğru diyorsun. İdamlığa bile son sözü sorulur değil mi? Anlat bakalım. İyisin, hoşsun da bir şeyin önünü arkasını göremiyorsun. Senin de sorunun bu. Şansını zorlamasan ha? Orhan'ı saklamanın bana zerre kadar faydası var mı? Ha? Yok. Hem o kim lan? Maşa'nın teki. Benim asıl hedefim başka. Uzatma da ben de bileyim lan. Orhan kime giden yolun kilit taşı? Mahir'e. Mahir kim? Senin de benim de ortak düşmanımız. Benim maksadım sana ihanet etmek değildi. Mahir'i punduna getirmekti. Çaktın mı? Çakacağım lan alnının ortasına. Bak yılan, birbirimizi indirmenin düşmanından başka hiç kimseye faydası yok. Çıktım karşına kadar geldim. Sana elimi uzatıyorum. Sen de elini uzat, tokalaşalım. Bir olalım, Mahir'in başını beraber ezelim. Nasıl itimat edeyim lan senin gibi kaypağın lafına? Ağzımızı bozmadan güzel kardeşim. Sana benden de başka dost yok ha. İspat mı istiyorsun? Senin bu yana yakalı aradığın avrat var ya, nerede olduğunu biliyorum. Nerede lan? Mahirlerde. Ortak düşmanımız kol kanat germiş ona. Melih, Ankara'ya gitmişsin. Kıyamam ben sana. Uyumuş mu benim küçük kardeşim? Güzel okul. İyi akşamlar Safiye teyze. Mahir evde miydi? İyi akşamlar evladım. Evde, buyur gel. Çıkarma, çıkarma. Bahçedeler zaten. Hadi gel. Geç oğlum şöyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi kolay gelsin kızlar. Ben de biraz dikiş dikeyim. Oo, hoş geldin. Buyur gel kardeşim.
Hoş geldin. İyi akşamlar. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum bu saatte. Estağfurullah. Gel otur. Ben bir araştırma yaptım da Mahir'e onu anlatacaktım. Bir şey mi buldun? Şu dükkanın sahibi Dilek var ya, dul bir kadınmış. Küçük bir oğlu varmış. Bütün akrabalarına falan baktım. Kimsenin Suat'la bir alakası yok. Yani en azından kağıt üzerinde öyle. Ben gene de yarın bir daha gideyim istiyorum. Kadınla bir konuşayım. Songül. Kızım misafirimize bir kahve yap. Tamam babacığım. İyi akşamlar abla. Sultanım. Uyudun mu? Ay Necdet, ödüm kopardın. Kusura bakma. Sabah çıkarken söyledim ya akşam geleceğim diye. İçim geçmiş. Bütün gün o kadar çok koşturdum ki. Niye kendini bu kadar yordun ki? Bilseydim tatlı getirdim sana güç kuvvet olsun diye. Nurten'le uğraştım bütün gün. Sorma çok hasta. Ateşi falan var. Yani sabahtan beri düşüremiyorum hiçbir şekilde. Hadi ya. Hatta ben şimdi gidip bir bakayım ona. Terlediyse falan üstünü değiştirmek icap eder. Nurten kaysana ablacığım birazcık. Abla ne oluyor? Bir şey oldu yok kay biraz burada yatacağım bu gece. Kötü bir şey yok ya. Kötü bir şey yok kay sen uyumana devam et. Aa saçım. Bir şey olmaz söylenme şu yastığı biraz. Hadi uyu ablacığım. Ay. Zahmet oldu. Afiyet olsun.
İstersen ben de geleyim yarın seninle. Şimdi ikimiz birden gidersek kadın tedirgin olur. Ben tek giderim. Ben artık gideyim. İyi akşamlar. Oturuyorduk evladım. Ne bu acelen? Gideyim ben. Görüşürüz kardeşim. Mahir bir kusur mu ettik Yasin komiseri? Böyle kaçar gibi gitti. Vallahi baba. Vakti mi değil mi bilmiyorum ama... Madem yeri geldi... Baba. Yasin'le Songül. Gönül vermişler birbirlerine. Afalladım birden. Peki... Yani ne zamandır bu? Evveliyatı ne? Çok değil baba. Ben de yeni öğrendim. Ben de şaşırdım senin gibi. Sevmişler birbirlerini. Yasin iyi çocuk. Benim kızım küçük. Okuyacak daha. Orası Baki baba. Okulunu okuyacak. Ama bir adını koymak münasip olur. Tabii sen istersen. Babası sensin. Yani sen ne bileyim uygun görüyorsan... Haşa baba haşa. Ben bugün bir kere daha öğrendim. Baba olmak zor zanaatmış. Duyunca yüreğin cız etti. Bakışından anladım. Bir bulut çöktü sanki başına. Karardı yüzün baba. Bir ağacın dalında körpe yaprakları açar ya hani. Baharın güneşine hasret. Rengi daha açık yeşildir. Ve pürüzsüz olur. Dokunsan eline gelir tazeliği, kırılganlığı. Az sıksan kararır. İşte benim son günüm öyledir. İnsanın yüreğine taş oturuyor Mahir. Korkuyor insan yani ne bileyim işte üzecekler. Kızımı kıracaklar diye. Of. Şu dünyada bir kula her türlü hissiyatının hesabını sorabilirsin. Mevzu bahis aşksa insanın kendi aklının hakim olamadığı duyguya bir başkasının sözü ne desin? Sinek vızıltısı. Aşka dağlar engel olamadıktan sonra etten kemikten insan olmasına engel olsun Mahir. Hakikatse sevdaları. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Allah
herkesin karşısına iyi insan çıkarsın. Songül'üm sevmiş. Oğlan da yani öyle kötü değil, böyle mazbut. Değil mi? Edepli birine benziyor. Baksana yüzüme bile bakamadan kaçtı gitti. Ne yapalım Mahir, hayırlısı olsun işte ya. Tabii doğru. Adını koymak münasip olacak diye düşünüyorum. Yazıyor, yazıyor. Balkon için Antalya yaranma süresinin bugün bittiğini yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Balkon için Antalya yaranma süresinin... Mahir, Günaydın baba. günaydın ya. Nereye sabahın körü? Gece dediğim gibi şu Suat'ın gittiği dükkana gideceğim. Bakalım açık mı bugün? Temkinli ol. Kancığın yeri belli. Dikkatli olun ha. İşinizi sessizce halledin. Emrin olur abi. Merak etme. Temiz olsun bizim olsun. Yoksa karnınızı deşerim. Tamam abi. Hadi basın gidin. Halletmeden de gelmeyin ha. Babacığım çay koyayım. Nazif nasıl büyüyeceksin sen böyle? Ufak ufak tırtıklayacağına şöyle büyük bir ısırık alsana şundan. Ya çok yiyince karnım ağrıyor. Hadi Nazif. Üzme annene bakayım. Hayırdır Nazif? Nesi var yine oğlanın? Hiç keyfi yok belli. Var bir sıkıntısı. Konuşuruz bir daha. Anne. Ben kızlarla buluşacaktım ya, çıkayım artık. Çık kızım çık. Kolay gelsin. Kimsiniz siz? Beni tanımıyor musunuz? Yo. Size tebliğ edilen evraklarla alakanız yok demek ki hakim hanım. Buna üzüldüm. Demek ki işe evvela bu hususu çözmekle başlayacağız. Kimsiniz hanımefendi siz? İşim gücüm var benim. Adınızı namınızı bahşedin önce. Ben Suna Demir. Yeni kalem memurenizim. Ankara'dan tayin edildim. Öyle mi? Öyle. Bundan sonra her türlü katipliğinizi ben yapacağım. Ümit abi nerede? Ek binada. Orada işleri var. İyi.
Bence de iyi. İyi mesailer. Tavırlara bak. Düzenbaz. Bunlar nedir böyle Nihat? Beykoz hapishanesindeki mahkumların dosyaları Sayın Savcım. Hepsi sizin suçlamalarınız neticesinde hüküm giymiş. Kaç kişiymiş bunlar ya? 37 kişi. O kadar adam ben mi tıkmışım içeriye? Aferin bana. Benim de hevesimi aynen böyle öldürdün Ayten. Günaydın Baldız. Günaydın, işte çay koyayım mı sana? Koy koy. Ablana da enişten uyanmıştı. Ablam yok ki. Sabah erkenden pazara çıktı. Sen nasıl oldun? Daha iyi görünüyorsun. Nasıl oldum? Benim bir şeyim yoktu ki zaten. Ha. Ben ablanı yanlış anladım demek ki. Ben yumurta kıracaktım. Kır. Hayırlı işler. Buyurun. Ben birini arıyordum. Suat. Tanıyor musunuz? Müşteri mi? Bilmiyorum abla, orasını sen söyleyeceksin. Yok vallahi. Tanımıyorum. Emin misiniz? Tanımıyorum. Dün dükkana gelmiş ama. Dün dükkanı erken kapattık. Ondan haberim var. Siz kapatmadan önce Suat buraya gelmiş. Her gelip gidenin çetelesini tutamam ki. Müşteridir. Donunu tumanını alıp gitmiştir. Anne! Babam geldi mi? Yok oğlum. Dedim ya yarın diye. Başka bir isteğiniz var mıydı beyefendi? Hayırlı işler. Affedersiniz. Ben Feride Hakim'le görüşecektim. Ne maksatla? Hususi bir mevzu. Kimsiniz? Yani eşi, dostu, akrabası. Ahbabı sayılırım. Sayılırım ne demek? Nereden tanıyorsunuz Feride Hakim'i? Ben öyle her elini kolunu sallayan hakim hanımla görüştüremem. Evvela adınızı sanınızı söyleyin. Ben de size hakim hanımın müsait olup olmadığını söyleyeyim. Evet, bekliyorum. Nereden tanıyorsunuz Feride Hakim'i?
Mahkemeden. Ben Nazif Kara'nın kızıyım. Babamın duruşmasıyla alakalı görüşecektim kendisiyle. Öyle mi? Tamam buyurun. Kendisi duruşmada. Çıkar çıkmaz odasına çağırın. Buyurun. Öğle yemeğine gelmeyi unutma oyuna dalıp Nazif. Tamam. Nazif. Baba. Oğlum. Oğlum. Nasılsın? İyiyim. Peki sana ne oldu? Yok bir şey. Bak. Horoz şeker. Nazif'im. Biraz konuşalım mı? Ama ben sana küsüm. Sen beni unuttun. Hiç gelmedin. Oğlum. Bak ben yeni bir işe başladım. Yakında çok param olacak. Herkesin korktuğu, saygı duyduğu bir adam olacak baban. O zaman seni yanıma alacağım. Hiç ayrılmayacağız. Ama önce sana bir şey sormam lazım. Anlaştık mı? Sizin evde Nilay diye bir kız kalıyor mu? Yo. Evde Nilay diye birisi yok. Tanımıyorum. Tamam o zaman. Bir tek Zehra abla var. O da Orhan dayımın sözlüsü. Bu Zehra ablam böyle esmer, uzun saçlı bir kız mı? Evet. Çok yakında hiç ayrılmayacağız. Babanla gurur duyacaksın, söz. Baba ben de sana bir şey söyleyeceğim. Sonra oğlum, sonra. Baba. Baba ben okullu oldum. Artık büyüdüm. Al bakalım delikanlı. Sağ ol amca. Adın ne senin? İsmail. İsmail. Siz burada mı oturuyorsunuz? Yok otobüste gelip gidiyoruz. Okulun yok mu senin? Yoksa çırak mısın dükkanda? Var. Babam yarın kaydettirecek beni. Erkenden gelip alacak dükkana. Sonra en büyük okula gideceğiz. Yarın sabah erkenden ha? Baban kim senin? Tanıyorumdur belki. Suat. Elinize sağlık Ceylan hemşire. Çok hoş oldu, tertemiz oldu. Sanki kendi yatağınızmış gibi özendiniz vallahi. Ceylan hemşire biraz müsaade. Hayırdır doktorcum, bu ne hal? Hakkımda soruşturma açacaklar. Yazı geldi. Turgut Akın hakkında kesin kanaatinizi bildirin diye. Sakin ol cancağızım. Sakin ol. Bir şey yok. Rapor istemişler. Normal prosedür bu. Yok Turgut Bey. Kesin şüphelendiler. Savcı raporunu kendi elleriyle almaya gelecekmiş. Eğer soruşturma açarlarsa meslekten kesin ihraç edilirim. Kusura bakmayın. Ama benden bu kadar sayın savcım. Sağlam raporunuzu veriyorum. Veremezsin. Eğer o raporu verirsen anında dava açılır ve duruşmaya çıkarım. Sonra da beni tutuklu yargılamak üzere hapishaneye yollarlar. Üzgünüm. Bana bak doktor. Orada tam 37 adet suçlu ağızlarının suyunu akıtarak
benim içeri girmemi bekliyor. Anlıyor musun? Onların hepsini ben içeri tıktırdım. Hem biz savcıya da demir parmaklıklar pek yakışmaz. Anladın mı? Kusura bakmayın. Ama yapacak bir şey yok. Var doktorcuğum, var. Her derdin bir dermanı var. Beni yeniden hasta edeceksin. Hakime Hanım. Efendim Sunam söyleyin. Odanızda misafiriniz var. Nazif Kara'nın kızıymış. Allah Allah. Neden gelmiş? Bir şey söyledi mi? Yo ama istemiyorsanız geri yollayabilirim. Hayır. Görüşeceğim. Teşekkür ederim. Yalnız sizden bir ricam olacak. Normalde Ümit abiden isterim böyle şeyleri. Lakin bakanlık başka bir görev için ek binaya göndermiş tekrar. Belli ki bir süre baş başa kalacağız. Az evvelki 67 nolu dosyanın duruşma kayıtlarını istiyorum. Bir rapor olarak masamda olsun lütfen. Bir saate kadar hazırlarsınız herhalde. Tabii Hakim Hanım. Songül? Rahatsız ettim sizi işinizin gücünüzün arasında. Öyle aramadan geldim. Müsaittiniz umarım. Müsaitim tabii ki. Herkes iyi mi? Yok yok, herkes iyi. Ben sadece sizinle mühim bir meseleyi konuşmaya geldim. Abimle alakalı. Bilmeniz gereken çok mühim bir şey var. Meraklandırdın beni iyice. Songül, buyur otur. Otur Songül. Evet, seni dinliyorum. Evden kimse buraya geldiğimi bilmiyor. Aramızda kalırsa çok sevinirim. Çünkü abim duysa hem bana çok kızar hem de bana gönül koyar. Tabii ki merak etme. Buraya geldiğini kimse bilmeyecek. Aslında huyum değildir. Ama babamın ve abimin bir konuşmasına kulak misafiri oldum. Abim sizi çok seviyor. Canından öte koyuyor. Sizin için aşamayacağı şey yok. Ama duydum ki abimin elini kolunu bağlayan biri var. Sizden uzak durmasını, sizi terk etmesini isteyen biri. Kimmiş o? Babanız. Berdan abi! Son bir destur ister lan. Kusura bakma abi. Şimdi ben senin beklediğin haberi getiriyorum ya. Heyecanlandım tabii. Aferin. Neticeye ulaştın yani. He. Ama geç kaldın aslanım. Nasıl? Ben haberi geceden aldım, tertibatı kurdum. Sen kalkmış bana daha yeni haber getiriyorsun. Nasıl yani? Sen şimdi Nilay'ın... Mahirlerde olduğunu biliyorum. Anlayacağım, bana borçlu kaldın. Estağfurullah abi. Borcum borç. Ne istersen yaparım. Endişeye mahal yok. Gün gelir ödeşiriz. Bugüne kadar kimseden alacağımı bırakmışlığım yok evelallah. Kolay gelsin Osman'ım. Sağ olasın ustam. Çayı koyayım mı? Yeni demledim. Sağ olasın. Siparişleri bir an evvel bitirmem gerek. Kirkol abi bilhassa tembihlemiş. Aman gecikmesin diye. Tamam abi. El birliğiyle yetiştireceğiz. Sen de bana ne istediğini, ben gerekirse uyumam sabah yetiştiririm. Babamlar nerede? Azmi abiyle deri almaya gittiler. Köseliğe fazla sürme boyayı. Sizi üzdüm. Çok özür dilerim. Ama bilmeniz gerektiğini düşündüm. Abim çok çaresiz.
Sizin de babanızın arasına girmek istemiyor. Babam bize ailenin her şeyden kutsal olduğunu öğreterek büyüttü. Ben de korktum. Abim bir delilik yapar, size bir şey anlatmadan hayatınızdan çeker gider diye. Umarım bu işgüzarlığıma kızmadınız. Bilakis olur mu öyle şey? Bu yaptığın çok cesurca, çok teşekkür ederim. Ben abime bir aşk borçluyum. Sadece borcumu ödemek istedim. Tekrar teşekkür ederim Songül. İyi günler. İyi günler. İyi mesailer. Sağ olun Sayın Savcı. Turgut Akın içeride değil mi? Hayır Sayın Savcım. Nerede peki? Yoğun bakıma aldılar. Doktor bey nerede? Yanında efendim. Doktor bey, Turgut Akın'ın nesi var? Son görüşmemizde durumu gayet iyi görünüyordu. Neden yatırdınız onu yoğun bakıma? Yarası iltihap tutmuş savcı bey. Dikişleri açıldı. Maalesef yeniden ameliyat almak durumunda kaldık. İrini temizledik. Durumu nasıl peki? Maalesef kritik. Müsaadenizle. Doktor bey. Feride Hanım. Hakime Hanım. Gene tuz koymayı unuttum. Bana mı dediniz? Yok kızım, tuz katmayı unutmuşum. Yaş ilerledikçe bir haller oluyor vallahi. Kim götürecek bunları? Songül de gecikti. Ben götüreyim müsaade ederseniz. Olur kızım olur. Ben koyayım kaplara, sen de götürüver bir zahmet. Ne demek, seve seve. Nurten! Nurten neredesin? Gel bir yardım et. Üf, kollarım koptu. Nurten! Ya ne uykusu bu? Kalk artık. Yere battı üstüm başım zaten. Ben şunları bir çıkarayım. Sen de aldıklarımı yerleştiriver. Üf! Çıkmadın mı sen daha? Banyodaydım. Sen dönene kadar yıkanayım dedim. Niye kilitledin ki kapıyı şimdi? Yatağı toplamışsın. Birden düzeltmiş olacak. Zahmet etmiş.
oldu şimdi bakan bey? İnsanlar arayıp soruyor. Hafta sonunda nikah tertip edilecek mi edilmeyecek mi? Oyalı biraz. Feride Hanım iyileşti. Şimdi de Bakan Bey biraz rahatsızdı. Güzellikle ikna edemedik Feride Hanım'ı. Zorla da olsa ikna edeceğiz. Bu nikah kıyılacak Kerime Hanım. Aa, Ferideciğim erkencisin bugün. Kızım, ne güzel sürpriz bu. Anne beni babamla biraz yalnız bırakır mısın? Ne oluyor Ferideciğim? Lütfen anne. Hayırdır Hakime Hanım? Bu kadar olan bitenden sonra böyle karşına çıkmaya hakkım yok biliyorum. Sana karşı yaptığım tüm yanlışları biliyorum. Seni kaybetmekten korktuğum için düştüğüm tüm yalanları farkındayım. Ama ben seni o kadar çok seviyorum ki. Gözündeki o hayal kırıklığını silmek için hiç bana yakışmayacak şeyler yaptım. Ama ve lakin sen de benimle aynı durumdaymışsın. Sakladığımı düşündüğüm her şeyi sen zaten biliyormuşsun. Uf. Bak şimdi karşı karşıyayız senle baba kız. Yalansız. Eteklerimizdeki taşları dökelim artık. Kalbinden, aklından ne geçiyorsa söyle bana. Mahir'e söylediklerini bir de bana söyle. Ne oluyor lan orada? Nereye kaçacaksın? Cehenneme mi? Biz de seni oraya götürmeye geldik. Yohan'ın sana selamı var. Ben alayım o selamı. Hop yavaş gel. Sen gir dükkan. Sen ne değil derdi be? Siz kimsiniz lan? Gel lan buraya şerefsiz. Yılan mı gönderdi sizi? Erkekse kendine gelse ya. Osman! Sen gel içeri. Sizde adet mi lan bu? Ha? Kadına çocuğa mı gücünüz yetiyor? Şerefsizler! Sen elçi. Ne getirdin lan yalandan? Ha? Yok bir şey. Ne getirdin? Bir şey getirmedim. Lan söyleme lan şerefsiz. Çıkar lan. Al sen de bu selamı yılana götür. Yapma. Yapma! Yaptım! Yaptım! Bu mevzuyu konuşmak dahi istemiyorum. O eşkıyanın adı bu evde yankılanmayacak. Sana daha önce de söyledim Feride. Benim nezdimde değişen hiçbir şey yok. Babacığım. Benim için de bir şans tanımazsın Mahir'e. Bir tanısan, ailesinin değerlerini bilsen sen de seversin Mahir'i. Asla! Asla! Sen unutmuş olabilirsin. Ama ben unutmadım.
Hayatında hiç kimse o adam kadar sana zarar vermedi. Önce bir sahte avukat olarak girdi hayatına, sonra eşkıyalığını saklamadan hainliğine devam etti. Oysa sen de biliyorsun güzel kızım. O adam seni kullanıyor. Her şeyi babası için yapıyor. Hayır. Biz Mahir'le birbirimizi çok seviyoruz baba. Benim bu hayatta beraber yaşlanmak istediğim tek insan Mahir. Sus! Ne cüretle benimle böyle konuşabilirsin? O deyyus yüzünden az daha ölüyordum. Nasıl bu kadar nankör olabilirsin? Babacığım. Sen benim ilk aşkımsın. Benim hayatta hayran olduğum, tek güvendiğim adamsın. Ama lütfen yapma böyle, yalvarıyorum, anlayış göster. Biz Mahir'le bir aile olmak istiyoruz. Benim hayattaki tek arzum bu ve ben bunu yapabilirim. Ne olur güven bana. Bugünü hiç yaşanmamış ve bunları hiç konuşulmamış addediyorum. Bir daha o adamı hiç görmeyeceksin. Yarın ücretsiz izne çıkacaksın. Hemen Sinan'la nikah masasına oturacak. İsviçre'ye gideceksin. 6 ayda buraya adım atmayacaksın. Yapamam baba. Yapamam. Ne olur anlayış göster biraz. Ne olur bize bir şans ver. Sen beni dünyaya getirdin. Bir hayat bahşettin. Yalvarıyorum, ikinci hayatımı ver bana. Senin ve onun olduğu ikinci hayatımı çok görme bana, ne olur baba. Beni sevdiğimden ayırma lütfen. Sen benden imkansızı istiyorsun. Hemen şimdi kararını ver. Ya pılını pırtını topla git bu evden, ya da babana hürmet edip hayırlı bir evlat ol. Ben seçim yapmak istemiyorum. Başka çaren yok. Hemen şimdi burada kararını ver. Tamam. Ya ailen ya da o adam. Merhaba. Benim adım Tek. Tekin'in teki. O karikatürler var ya, onları ben çiziyorum. Beautiful sensin. Evleneceğim adam sen miymişsin? Evlenelim diyorsun. Sorun olmaz. Hallederiz. Kaybolup gidecek ama yazdı. Kaybolmayacak. Dalgalar onu alacak. Sen nereye gidersen git. Senin gittiğin yerin kıyısına bırakacak. Garip bir şey fark ettim. Son bir aydır telefonda hiç mesaj yok. İyiyim değil mi? Delirmedim. Sakin ol. Gitmem gerek. Dinleme. Daha değil ne olur. Yaklaşma. Eylül benim. Ya bir kendine bak bir de bana bak Tek. Benim senin gibi biriyle ne işim olur? Ama oldu. Sen benim elimi tuttun. Biz yemek yaptık. Hiç konuşmadan birbirimize baktık. Tüm dünyayı kapı dışarı ettik, sırf ikimiz kaldık. Aşk mı bu? Eğer soruyorsan değil demektir.
kalk oradan hemen. Bir şey yok ki konuşuyoruz. Eylül çık oradan. Ya ne oldu bana? Eylül! Artık her şeyi hatırlıyor musun Eylül?